kuldan utanmıyor. Allah'tan korkmuyor. Devletten korkmuyor. Bu dönemki kadar hiçbir zaman çocuk yetiştirmek zor olmamıştı. Çünkü toplumun baş belası gibi bir duruma düşüyor. Geçenlerde bir araştırma yapmıştık. Çocuklara biz YouTuber'lardan nasıl etkilendiklerini sormuştuk. Peki çocuk neye doğru diyecek, neye yanlış? Yani bu çocuğa mesela biz hangi mesajı nasıl verebilmeliyiz? Çocukların öğrenmesindeki en önemli araçlardan veya yöntemlerden birisi, biz dışarıya karşı güvercin, eve geldiğimiz zaman şahin kesiliyoruz. Evde yokum de, evde yokum de. Mesela ben çektim, çocuğum çekmesin dedik. En nihayetinde çocukların çok şuurlu Müslümanlar yetiştiğini görüyor, fark ediyor ve bunu merak ediyor. Yani diyor ki siz Fransa gibi bir yerde bu çocukları nasıl yetiştiriyorsunuz? Çocuk diyor ki baba diyor, ilk defa bir baba çocuk olduğumuzun hissini yaşadım ben. Baba da diyor ki aman benim çocuğum yorulmasın, bunu ben yapayım. Ayakkabısını ben bağlayayım, ağzına yemeğini ben vereyim. Bunun neticesinde ne oluyor? Çocuk yetiştirmede sıkıntı çeken benim gibi anne ve babalar. İşte o sıkıntılarımızın cevabı bugün bu programda. Kıymetli Profesör Doktor Cihat Yaşaroğlu, Altın Kalem Yazar Ödüllü hocam bize 5 maddede püf noktaları açıklayacak. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz hocam. Muzdaribiz. Bir baba olarak ya evlatlarımız nereye gidiyor? Bizim elimizden sabun gibi kayıp gittiler. Bu çocuklarımızı yetiştirmek bu kadar zor olmamalı. Sizin bir uzman olarak bizlere tavsiyeleriniz nelerdir hocam? Evet, zor bir soru soruyorsunuz. Çünkü bunu çok kısa bir zaman dilimi içerisinde çok kısa birkaç maddeyle ifade etmek elbette ki çok zor olacaktır. Çünkü çocuk yetiştirme ilk defa bu dönemde, bu yüzyılda yapılan bir şey değil. Yüzyıllar boyunca her aile, her toplum, her kültür çocuk yetiştirmiştir. Ancak benim öyle bir kanaatim var ki bu dönemki kadar hiçbir zaman çocuk yetiştirmek zor olmamıştı. Çünkü tabiri caizse çeldiriciler çok fazla. Yani siz çocuk yetiştirmeye çalıştıkça, belli bir kıvamda, belli değerlere bağlı yetiştirmeye gayret gösterdikçe diğer taraftan o intizamı, o insicamı bozmak isteyen çok farklı mihrakların olduğunu da biliyoruz. Ya da illa art niyet olmasına gerek yok. Geçen videomuzda ifade etmiştik. En basitinden teknoloji bugün sadece çocuklarımızın değil, bizim de çok ciddi manada zamanımızı alan ve dikkat edilmesi gereken bir husus. Ben yıllarca yaptığım okumalardan, yaptığım araştırmalardan ve saha gözlemlerimden birkaç maddeyi sizlerle paylaşmak isterim. Bunlardan ilk maddemizi biraz uzunca tutmam gerekiyor çünkü altında farklı alt maddeler var. Bana göre bir ailenin, özellikle anne baba noktasında ebeveynin mutlaka aile şuuruyla şuurlanması lazım. Ne demek aile şuuru? Bu aile kavram olarak neye denk geliyor? Benim aileyi bir arada tutabilmem için, bunun içerisinde çocuk yetiştirme de vardır. Çocuğumu yetiştirirken nelere dikkat etmem gerekiyor, ne yapmam gerekiyor? Bu noktadaki bilgi eksikliklerini gidermesi gerekiyor. Şimdi diyelim araç kullanmanız gerekiyor. Araç kullanmanız için ehliyet almanız gerekiyor ve onunla ilgili birçok teknik bilgi artı uygulamada da direksiyon hakimiyetinizin olması gerekiyor. Şimdi bu basit bir şey değil trafikte, çünkü yine can söz konusu. Orada gösterdiğimiz ihtimamı, özeni, dikkati maalesef ailede göstermiyoruz. Yani benim çocuğum kaç yaşında, hangi ihtiyaçları var? Veya ben çocuğumu yetiştirirken nelere dikkat etmeliyim? Bunun maddi, manevi ihtiyaçlarını nasıl karşılamalıyım? Bunun bilinci içerisinde olmadan bir aileyi ayakta tutabilmemiz çok zor. Hocam şuuru biz Arapçada kıl kadar diyebiliyoruz. Aslında kıl kadar bir teferruatı dahi kaçırmamak değil mi hocam? güzel. Ailede, eşte, çocukta. Evet. Zaten o belki de şuur veya kıl kadar dediğiniz mana şöyle bir kapıyı da açar. Şimdi ortak bir formül yok. Yani bir ailede işe yarayan bir şey başka bir ailede işe yaramayabilir. Neden? Çünkü birçok faktör var işin içerisinde. Haliyle aile muhatap olduğu bir problem, bir sorunu nasıl çözebileceğini de mutlaka kılı kırk yararak en azından orada çok daha hassas davranması gerekiyor. O da şuura götürür. Yani şahsı bilme, bireyi veya ferdi tanıma, özelliklerini bilme, aile, kültür içerisinde ailenin önemi ne? Mesela bugün boşanmalar artıyor diyelim. Artık biz okullarda olsun, diğer toplumun her kesiminde çocuklardan bahsederken bölünmüş aileler, anne veya baba birbirinden ayrı. Dolayısıyla bunları da dikkate almamız gerekiyor. Bu da toplum nezdinde özellikle oranların ciddi olarak arttığı boşanmalarda yine bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Nerede karşımıza çıkıyor? Çocukların davranışlarında karşımıza çıkıyor. O zaman aileyi ayakta tutabilmek için benim nelere dikkat etmem lazım? Anne baba olarak
ailenin bir ferdi olarak bu konuda yine bilgi ve malumat sahibi olmam lazım. Şimdi ailenin insicabını bozmadan aileyi ayakta tutabilecek neler yapabilirim? Yani bunlarla ilgili olarak birkaç maddeyi birinci ana başlığın altında ifade etmek isterim. Bunlardan birisi şu: kesinlikle bizim değişime açık olmamız, konfor alanımızı bozmamız lazım. Niye? Normal zaman dilimlerinde rahatına çok düşkün olan bir insan başarıya ulaşabiliyor mu? Zor bir ihtimal. Çünkü başarı emek ister. Peki normal şartlarda başarı emek istiyorsa ailenin başarısı için emek gerekmez mi? Tabii ki gerekir. O zaman benim konforumdan, rahatımdan nispeten vazgeçmem gerekiyor. Yani ailenin şuuru biraz da bunu gerektirir. Çalışan anne, çalışan baba, evet çalışıyoruz ama bununla birlikte çocuğumuza ayırmamız gereken zamanı da hesaba katıp, dikkate alıp ona göre planlamamızı yapmamız lazım. Neden? Nedeni şu: çünkü çocuk değerleri de diğer tüm sosyal veya duygusal öğrenmeleri de etkileşim içerisinde kazanıyor. Yani sizinle etkileşim halindeyken bir başkasına nasıl cevap vermeli? Sizin başkasına verdiğiniz cevabı taklit ederek cevap vermeli. En basit örneği bazen böyle kitaplarda da geçer, normal hayatta da karşılaşmışızdır. Şimdi artık cep telefonları var ama eskiden şöyle biliyorsunuz ağırlığı olan telefonlar vardı. Telefon çaldığında kim arıyor? İşte babayı soruyor. Evde yokum de. Evde yokum de. Mesela basit bir şey bile olsa o hareket ona bir nevi ya sıkıştığın zaman yalan söyleyebilirsin anlamını da ifade ediyor. Etkileşim, sorumluluk kazanması gerekiyor. Aile içerisinde sofra kurulurken, sofra kaldırılırken, oda toplanırken veya toplatılırken mutlaka devreye girmesi lazım. Yaşına göre sorumluluk alarak ufak ufak işlerde çalışması lazım ki o etkileşim içerisinde buradaki değerleri veya sosyal yaşantıyı kazansın. Demek ki aile içerisinde bizim bu etkileşime de dikkat etmemiz lazım. Bunları yaparken de müspet bir dil kullanmamız. Mesela en büyük problemlerimiz, hani trafikten bir örnek verdik, oradan devam edelim. Ehliyeti aldık ama yine de bazen kimi zaman kazalar oluyor. Ne diyoruz buna? Trafik kazası, yol kazası. Özellikle ailede birçok kazaya bakalım, büyük bir ihtimalle iletişim kazalarına çıkacaktır. Ben çocuğumun iyiliğini istiyorum. Aslında şu işi yapmasını istiyorum. Ama öyle bir üslupla söylüyorum ki çocuğum maalesef yapması gereken bir durumda bile sadece inat olsun ya da oradaki kullanılan üslubun nahoşluğu yüzünden çocuk bunu yapamayabiliyor. O zaman üsluba dikkat etmek lazım. İletişim diline dikkat etmek lazım ve müspet bir dil kullanmak lazım. Hep anlatılır ya, eskiler şöyle yapma yavrum düşersin değil de şöyle yap, daha müspet manadaki örneğini ifade ederek çocukların tabiri caizse hani kötüyü çağırmama noktasında müspet ifadelerle çocuğa bunu ifade etme veya söylemeyi de tercih ederdi. Niye? Çünkü müspet noktada söylediğimiz ifadeler onun aynı zamanda şuurunu oluşturuyor. Ben babayım, istediğimi söylerim diyemez miyim? Yani istediğinizi söylersiniz ama neticesinde de katlanırsınız. Yani burada sorumluluk alanı olarak benim istediğimi söyleme özgürlüğüm olduğunda çocuğun da istediğini söyleme veya istediğini yapmama özgürlüğü gibi bir şey doğar. Karşılıklı sorumluluklar aslında beni sınırlandırıyor. Özellikle çocuğumu yetiştirirken yeni durumlar bana yeni sorumluluklar yüklüyor. Velilerden çok duymuşuzdur. Mesela sigara içiyordur. Olumsuz bir davranış ama çocuğu doğduğunda sigara davranışı azalır. Neden? Çünkü çocuğunun görmesini istemez. Ya da namaz kılıyordur ama namaza çok hassas değildir. Çocuğu doğduktan sonra daha hassas davranır. Neden? Çünkü orada çocuğun onu görmesi lazım. Biraz sonra madde olarak ifade edeceğim ama çocuk rol model olarak karşısında anneyi ve babayı görmeli. Göremediği zaman o davranışlar onun alemine yerleşmez. O zaman demek ki sınırsız bir özgürlük alanı yok. Bir şeyleri ifade ederken de müspet bir dille karşıdakini incitmeden ifade etmeye gayret göstermeliyiz. Yine buradan devam ediyorum. Bizim toplum olarak maalesef olumsuz olan özelliklerimizden birisi de şu: takdir etmeyi bilmiyoruz. Yapılan bir iş var ortada, güzel bir iş var. Biz genelde eleştiri boyutunu dikkate alıyoruz. Yani daha çok eleştirilecek bir boyutunu görüp onun üzerinden yürüyoruz. Tam tersi olması gerekmez mi? Yani ortada güzel bir iş varsa, yapılmışsa en azından bunun ne kadar iyi olduğunu ifade etme. Burada da bir ölçüyü kaçırmamak lazım. Bizim çocuğun tüm özelliklerine değil de yani kişiliği bağlamında iyi veya kişiliği bağlamında kötü demektense tam tersi yapılan davranış noktasında. Baktık ki çocuğumuz güzel bir iş yapmış, o zaman bu güzel işi takdir etmemiz lazım. Ve beklentimizi de gerçekçi tutmamız lazım. Mükemmel çocuk bekliyoruz. Toplum mükemmel değil, aile mükemmel değil, medya mükemmel değil. Yani nereye baksanız sorunlar var, aksaklıklar var. Hani videoya girmeden önce kendi aramızda kuliste konuşurken ifade ettik ya, aslında sadece çocuk
çocuk eğitimi gibi düşünüyoruz ama bunlara hepimizin ihtiyacı var. Anne babaların da ihtiyacı var. Anne babanın kendi iletişim ağı içerisinde ailede kurmuş olduğu o iklim çocuğa doğrudan etki ediyor. Hem anne karnından başlayarak. O zaman bütün bunlara ailenin, anne babanın çok dikkat etmesi lazım. Ve dikkat ederken de kullandığı dil müspet olduğu kadar ortada güzel bir iş varsa bu güzel işin de takdir edilmesi lazım. Çünkü takdir edilen çocuk kendine güvenecek. O güven hissi onun kendine güvendiği için başka işleri yapabilmesinin de önünü açacaktır. Aksi takdirde sürekli müdahalelerin olduğu ya da yapılan işin takdir edilmediği ortamlarda çocuk daha sonraki işleri yapmak için bir motivasyon hissetmeyecektir. Burada bir şey daha ifade etmek istiyorum. Dediğim gibi birinci maddenin altını doldurma açısından. Birinci madde aile noktasında şuurlu olma. Şuurlu bir aile, şuurlu bir baba bireyi tanıdığı gibi, aileyi tanıdığı bir kültürü de tanımak zorunda. Yani bizde son dönemlerde şöyle bir Batı hayranlığı var ya. Son dönem dediğim bir iki yıl değil. Yaklaşık 100-150 yıldır bir Batı hayranlığı var ama bu Batı hayranlığıyla birlikte şu anda aslında bazı kırılmalar yaşanıyor. Kendi kültürümüze atlarda bulunarak evet benim kültürümde 1000 yıllardır süre geliyor. Herhangi bir sorun var mıydı? Yok. Herhangi bir problem var mıydı? Yok. Ama genel noktadaki gidişat yani dünyanın gidişatı bizim de ülkemizin gidişatını değiştirdi. Bu çocuk eğitimine de yansıdı. Diğer sistemlere de yansıdı. Ama şu an geçen bu 100 yıl, 150 yılın ardından kırılmaları görüyoruz. Yani Avrupa'daki veya Batı'daki bizim o düşünmüş olduğumuz, zihnimizde idealize etmiş olduğumuz mantığın, çocuk yetiştirmenin nispeten çöktüğünü görüyoruz. Görebilen görüyor. Göremeyen hala göremiyor. Ama medyaya baktığınız zaman, ortaya saçılan, affedersiniz, iğrençliklere baktığınız zaman bakın ben kendi kültürüme göre çocuğumu yetiştirmeliyim diyebilmenin bir yolu da bizlere buradan açılmış oluyor. Hocam şuur kazan ve kazandır dediniz. Bunu biraz daha müşahhas şekle bir örneği bize verebilir misiniz? Tabii ki. Yıllar önce duymuş olduğum bir örneği burada ifade edebilirim. Merhum İbrahim Canan Hoca'nın doktora eğitimini Fransa'da alıyor. Orada yanına misafir olduğu Müslüman ailenin çocuklarına baktığında çocukların çok şuurlu Müslümanlar yetiştiğini görüyor, fark ediyor ve bunu merak ediyor. Yani diyor ki siz Fransa gibi bir yerde bu çocukları nasıl yetiştiriyorsunuz? Onların cevapları şu şekilde. Diyorlar ki bizim çocuğumuz okuldan geldiği gibi biz onları alırız, akşamları otururuz ve deriz ki gelin bakalım bugün okulda ne yaşadınız? Onlar da yaşadıkları olayları bizlere anlatırlar. Biz de evet bu anlattığınız işte şu yönüyle doğru ama bir Fransız bunu yapabilir, Müslüman bunu yapamaz. Yani bilmana söylüyorum. Fransız bunu yapabilir, onun kültürü için, inancı için uygundur ama bir Müslüman bunu yapamaz, onun yerine şunu yapar veya Müslümanın dikkat etmesi gereken hususlar budur deyip her akşam günün muhasebesini yapar ve o şekilde yatağa gireriz. Şimdi baktığımız zaman burada gerçekten şuurlu bir aile, şuurlu bir Müslüman, şuurlu bir genç, şuurlu bir anne baba nasıl olur? Müşahhas örneklerini burada görebiliyoruz. Aslında toplumda kadim örneklerin hepsini bunlar için verebiliriz. Yani bizim toplum yapımızda birkaç yıl öncesine kadar anne babaya, büyüklere saygı üst düzeyde değil miydi? Evet. İnsanların kendi aralarındaki dayanışmaları, yardımlaşmaları, sorumluluk bilinçleri yüksek değil miydi? Evet. Ama şu anda bakıyoruz ki insanlar yavaş yavaş o sorumluluklardan kaçıyor. Neden? Çünkü modern hayat biraz da bizim bu şuur bilincimizi baltalıyor. Bireyselliğe doğru bizi götürüyor. Bireysellik kötü bir şey değil ama bireysellik ve toplumsallık dengesini kuramadığımız zaman birazdan ikinci maddede bunu ifade etmeye tekrar gayret göstereceğim. O zaman karşımıza çıkacak olan şey şu. Biz kendi ailemizin, kültürümüzün bilincini oluşturmaya çalışırken maalesef dışarıdan bu bilinci baltalayan veya baltalamaya çalışan birçok unsur olacak. Dolayısıyla aile yapısı bilinçli ve şuurlu bir aile yapısından maalesef gittikçe yozlaşan ve mihverinden çıkan bir aile yapısına doğru gidecek. Hani İbrahim hocam o Fransızlarda yaşadığı bir şey vardı ya. Ben bazen böyle geç vakitte eve doğru giderken bakıyorum mahallenin gençleri soğuk hava böyle bir yere sığınmışlar. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Babamın yatmasını bekliyoruz diyor. Çünkü eve her gittiğinde babadan azar sürekli işte. bir eleştiri, sürekli bir aşağılama. Bunu görünce şimdi onlar iletişim yapıyormuş ya. Biz babaların çocuklarımıza karşı sabrımız da kalmadı ya hocam. Sürekli onlara karşı başkasına gösteremediğimiz o sabrı çocuklarımıza hiç göstermiyoruz ve onlara hep öfkeleniyoruz. Bunlar da acaba çocuk yetiştirmede, şuurda öğrenmemiz gereken şeyler mi hocam? Çok önemli vurgular. Dedim ya yani istediğinizi bu noktada konuşabilirsiniz. Biz sadece sürenin kısıtlı olmasından dolayı kısa kısa geçiyoruz. Ama ifade ettiğiniz mana çok çok önemli. Burada şunu ifade edeyim. Yine somut müşahhas örnekler üzerinden
üzerinden gidelim. Bir arkadaşımın misafiriydim. Bana çocuğundan dert yandı. Dedi ki hocam çocuğum şunu yapıyor, şunu yapıyor, şunu yapıyor ve söylediği şeyler de hep menfi şeyler. Müsbet manada aradığım bir iki tane özellik varsa bile onlar yok. Ben de hemen şunu sordum. Dedim ki seninle arası nasıl? Benimle arası çok iyi dedi. Gelir her şeyi bana anlatır. İyi o zaman dedim. Seninle arasının bozulmamasına gayret göster. Neden? Çünkü başkalarına anlatamadığı şeyi gelip sana anlatıyorsa bu senin için bir fırsattır. Sana da anlatamazsa gidip başkalarına anlatır ve senin hiç haberin olmaz, kontrolün olmaz. Sonra bir şey daha söyledim ona. Onu çünkü daha önce bana anlattıklarından biliyordum. Sen onun yaşındayken nasıldın? Hocam tüm ilçe benim elimden ahüzardaydı. Tamam o zaman müsaade et. Bak senin çocuğun da sen şu an buranın eşrafından sayılırsın. Ama sen onun yaşındayken problemler yaşamışsın. Dolayısıyla bu noktada gerçekten çocuklarımızı biz anne babanın şefkati olarak iyi yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Ama bunu yaparken de maalesef o yol kazaları gibi iletişim kazalarıyla birlikte çocuklarımızı bazen kendimizden uzaklaştırabiliyoruz. Bu daha büyük bir tehlike. Yani bunu dikkate almak lazım. Narko Rehber'le birlikte biz bir yerde proje çalışması kapsamında anne babalarla iletişim kuruyorduk. Orada bir olayı anlattılar. Dediler ki çocuk maalesef olumsuz bazı grupların içerisine katılmış ve çok tehlikeli işler yapıyor. Baba da bunu tabii dertlenmiş. Önce bir şuurlu diyoruz ya. Dertlenmiş ve nasıl yapabilirim derken en sonunda çocuğuyla hiç ilgilenmediğini fark etmiş. Ve çocuğuna demiş ki oğlum demiş bundan sonra ben nereye gidersem sen oraya, sen nereye gidersen ben oraya. Beraber maça gidelim. Beraber şuraya gidelim. Beraber buraya gidelim. Ve belli bir süre sonra çocuk diyor ki baba diyor, ilk defa bir baba çocuk olduğumuzun hissini yaşadım ben. Baba da diyor ki ben bunun böyle olduğunu bilseydim yıllar öncesinden bunu yapardım. Bakın bir ihmal, bir iletişim kazası veya ailede o şuurun olmamasından kaynaklı olan bir şey. Bizim en değerli varlığımız ne? Kim? Çocuklarımız. Fakat bunu muhafaza etmeye çalışırken daha tehlikeli veya daha sıkıntılı kapılar açarsak bu sefer olacak şey şu, kaş yaparken maalesef göz çıkarırız. Şuur kazan ve kazandır dediniz hocam. Şimdi ikinci o hap gibi maddeyi bekliyoruz hocam. İkinci maddeyi, birinci maddeyi ifade ederken ara ara ipuçlarını verdik. Burada da dengeli olmaktan bahsediyoruz. Yani anne baba çocuğunu yetiştirirken mutlaka ölçülü ve dengeli olmalı. Mesela neyin dengesi diyecek olursak. Bir bireyle aile veya bireyle toplum arasındaki dengeyi sağlayabilmesi. Aile çocuğa çok aşırı müdahale ederse çocuğun gelişmesini engeller. Dolayısıyla orada çocuğa müdahale noktasında veya çocukla iletişim noktasında bireyin özgürlüğünü ortaya çıkarma veya bireyin tabiri caizse bugünkü tabirle daha doğrusu şımarık yetişmesine sebep olma noktasında dengeyi iyi muhafaza etmeli. Bu da nasıl olur? Sınırları çizerek veya disiplinle olur. Disiplin dediğimiz şey aynı zamanda tutarlılıktır. İç disiplin dediğimiz şey kişinin bir işle karşılaştığı zaman yapabileceklerini kendi muhasebesini yaparak muhakemesini yaparak kararlarını alabilmesidir. Biz çocuğumuza bunu kazandırabiliyor muyuz? Çocuğumuzu bizim bir parçamız veya evin bir nesnesi gibi mi görüyoruz? Yoksa geleceğin yetişkini olarak mı görüyoruz? Bakın bu da önemli. Mesela biz çocuklarımızın yapması gereken her şeyi bizzat kendimiz yapıyoruz. Netice ne oluyor? Netice çocuk, örnek söylüyorum, markete gidip herhangi bir şey alamayacak düzeye geliyor. Seviyeye geliyor. Burada bazen toplumsal baskılar da oluyor. Mesela çocuğun çantasını taşıma. Ben eskiden okula çocuğu götürürken çantasını taşımak istemezdim. Niye? Kendi çantasını kendisi taşısın. Ama sonra çevreme bakıyorum ki herkes çocuğunun çantasını taşıyor. Öyle olunca çocuğum bana baba demek ki sen beni sevmiyorsun diyebiliyor. Maalesef bunu duymamak için bizler de yani ortama uyum noktasında çantasını sırtlıyoruz. Ama burada yaptığımız bir yanlış o çocuğa birey olma noktasında yani hayatının her aşamasında biz veya ben çocuğumuzun yanında olacak değiliz. Çocuk bizden bağımsız bir şekilde iş yapabilecek potansiyele gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunun hesabını da yapmamız lazım. Yani bugünün çocuğu yarının yetişkini aslında. O zaman bugünün çocuğunu yarının yetişkini haline getirmek için oradaki disiplini, oradaki iletişimi dengeli kurmamız gerekiyor. Bireyi birey olarak yetiştirecek noktada ona çeşitli adımlar attırmamız lazım. Sorumluluklar yüklememiz lazım. Ona saygı duymamız lazım. Yaptıkları noktasında cesaretlendirmemiz lazım. Aksi takdirde çocuk ya iyice pısırık hale getiriyoruz. Kendimiz elimizden geldiği kadarıyla onu baskı altına almaya çalışıyoruz. Yine bunu yaparken de disiplin adı altında yapıyoruz ya da terbiye etme adı altında yapıyoruz.
yapıyoruz ya da tamamen serbest bırakıp diğer taraftan tabiri caizse ne hali varsa görsün gibi çok rehavet içerisinde çok serbest bir anne baba davranışı sergiliyoruz. İkisi de yanlış. Burada olması gereken şey tutarlı ve kararlı olma. Hocam biz çocukluğumuzda çok sıkıntı yaşamışız. Fakir ailelerden gelmişiz birçoğumuz. Sonra imkanlarımız olunca istiyoruz ki ya çocuklarımız o sıkıntıyı yaşamasınlar. Ne yapmamız lazım hocam? Evet. Çok sıkıntı çektik. Ben çektim, çocuğum çekmesin dedik. En nihayetinde öyle bir nesil ortaya çıkardık ki doyumsuz, mutsuz, sürekli yeni şeyler isteyen ve hiçbir zaman doymak bilmeyen, tabiri caizse gözü doymayan bir nesil. Hiçbir iş yapmak istemeyen bir nesil. Tembel, rehavet içerisinde bir nesil. Bunları etiketleme veya olumsuz bir şekilde ifade etmek için söylemiyorum. Aslında çocuğun orada kabahatinden ziyade bizim kendimizi, çocuk yetiştirme sistemimizi sorgulamamız lazım. Dengeden bahsediyoruz. Şefkati dengeli kullanma. Mesela anne ve baba şefkatini nasıl kullanıyor? Aman benim çocuğum yorulmasın, bunu ben yapayım. Ayakkabısını ben bağlayayım. Ağzına yemeğini ben vereyim. Bunun neticesinde ne oluyor? Tabiri caizse gölge çocuk. Yani iki omuzuna iki kişi girmiş yürütmeye çalışıyor. Bu yürümeyi öğrenir mi? Çok zor öğrenir. Bunun yerine bizim yapacağımız şey şu. Çocuğun yapabileceği, mesela 1 yaşındaki, 2 yaşındaki bir çocuğun ayakkabı bağını bağlamasını bekleyemeyiz. Ama diğer taraftan eğer çocuk biraz daha bu ayakkabı bağcığını diyelim bağlayabilecek bir seviyeye gelmişse bizim aşama aşama. Önce bir kısmını biz bağlayacağız. Sonrasında devamını kendisinin getirmesini bekleyeceğiz. Bir hata yapacak, 2 hata yapacak, 3 hata yapacak ama en neticesinde şu bilinci kazanması gerekiyor. Annem babam her zaman benim yanımda olup benim ayakkabımı bağlamayacaklar. O zaman çocuk bunu öğrenecek. O ayakkabı bağlama bir örnek ama onun dışında birçok örnek var ki mesela bir arkadaşımız ifade etmişti bu örneği. Kendisi bir aile danışmanı. Anne baba bana geldi diyor ki benim çocuğum kaşıkla ağzına yemeği götüremiyor. Kaç yaşında? 5 yaşında. Peki siz hiç kaşık verip de denediniz mi kendisi götürsün diye? Yok. Peki hiç denememişsiniz. Hiç çocuk kaşıkla alıp ağzına götürmemiş. O zaman bu çocuk nereden öğrenecek? Nasıl öğrenecek? Yani çocuğun bütün işlerini biz yapmaya çalıştığımız zaman şefkatimizi yanlışa kullanmış oluyoruz. Neden? Yarın bir gün kendisinin çözmesi gereken işler var. Beğendiğim bir söz var. Bir anekdot daha doğrusu. Diyor ki 15 yaşında tüm istedikleri yerine getirilmiş bir çocuğun 25 yaşındaki yaşayacağı hayal kırıklığını düşünün, ona göre yetiştirin. Yani bütün istedikleri karşılanan bir çocuk elbette ki hayal kırıklığına uğrayacak. Süs havuzunun içinde yüzmeyi öğretiyoruz. Okyanusa gidecek. Denize gidecek. Yani burada bizim yapmamız gereken şey gerçek hayata hazırlayacak şekilde ölçülü ve dengeli. Artık ne veriyorsak. Şimdi burada dengeden bahsederken mesela şefkatin dengeli kullanılması. Mesela diyelim ki birey mi, aile mi, toplum mu bu dengeyi iyi sağlayabilmek de bu noktalarda önemli. Başka bir denge unsuru daha ifade etmek isterim. Mesela biz bazen bazı şeylere çok yoğunlaşıyoruz. Diyelim ki çocuk çok ahlaklı olsun. Bu çok güzel bir şey. Ama diğer taraftan baktığımızda çocuğumuzun okul başarılarını çok önemsemiyor gibi görünüyoruz. Çocuğun zihninde şöyle bir şey şekillenebilir. Ben sadece ahlaklı bir birey olsam hayatta herhangi tutacağım bir iş olmasa da olabilir gibi düşünebilir. O zaman burada da dengeyi sağlamamız lazım. Yani yeri ve zamanı geldikçe ne gerekiyorsa. Ahlak her zaman gerekli. Ama tabiri caizse şimdi meslek itibariyle diyoruz ya kolunda bir altın bilezik olsun. Bunu nasıl kazandırmamız gerekiyor? Biz meslek liselerini çocuğun gözünde öyle bir karalamışız, öyle bir kötülemişiz ki hem toplum nezdinde hem birey nezdinde meslek lisesi denilince bambaşka bir şey anlaşılıyor. Halbuki aslında Türkiye'nin geleceği bir manada meslek liselerinde. Niye? Herkes sonuna kadar orada okumak zorunda değil. Ama bunu da yine en başta dediğim şuur noktasına getirmek gerekirse öğrenciyi tanıyarak, toplumu tanıyarak, toplumun geleceğini veya mesleklerin geleceğini okuyarak bu noktada bir denge içerisinde çocuğumuzu çift kanatlı yetiştirecek şekilde bir yandan ahlaklı olsun, bir yandan kalbi nurlansın ama diğer yandan aklı da kemale ersin. Yani şimdiki marif modelinde ifade edilen mana yetkin ve erdemli insan. Hem ahlaklı olsun hem erdemli olsun ama diğer taraftan da dünyevi noktada da işlerini yürütebilecek kadar yetkinliğe de ulaşsın. Dolayısıyla bunlarda dengeyi sağlamak ve bunu muhafaza etmek de son derece önemli. Tabii bu hocam kendi halimizde olacak bir şey değil mi? Ya muhakkak anne baba olarak da bu denge nerede oluşturulur? Bunu da bir eğitimi almamız Tutarlı, gerekiyor. tabii. İyi bir çocuk yetiştirmek istiyorsak önce kendimiz bazı konularda kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Birinci noktada şuur dedik. Şuurlan
şuur ver. İkinci noktada denge dedik. Üçüncü noktamız nedir hocam? Üçüncü husus tam sizin ifade ettiğiniz noktadan devam ettirebiliriz. Rol model olma veya hüsnü misal olma. Hani Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ifade ediyor ya, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Bir anne baba olarak benim eğer bütün davranışlarımda olduğu gibi, yani hangi davranışım olursa olsun aile içindeki davranışlarımda kendimi düzeltememişsem çocuklarımı düzeltebilme ihtimalim çok düşük. O zaman burada anne baba olarak her ikimize de düşen sorumluluk rol model olmamız. Bazen bu anne babanın dışında ailede yaşayan diğer aile fertleri de olabilir. Büyük abi, büyük abla da olabilir. Büyük anne, büyük baba da olabilir. Burada sorumluluklarımızdan birisi de hüsnü misal olma. Yani güzel örnek olma, rol model olma. Bunu biraz daha dışarıya taşıdığımızda tarihimiz muhteşem rol modellerle dolu. Ben tüm gittiğim konferanslarda söylüyorum. 32 yaşında Fuat Sezgin'i tanıdım ben. Veya Fuat Sezgin'in kitaplarını okudum. Ve hayatından o kadar çok etkilendim ki sonra da kahırlandım. Dedim ki ben 32 yaşıma kadar neden Fuat Sezgin'i öğrenemedim? Bakın eğitim sistemimize baktığımızda bizim yetiştiğimiz dönemde müspet modeller kimler? Hep batı ve batı frekanslı veya tandanslı olan insanlar. Bir şey demiyorum. Bir başarı göstermiş, bir keşif yapmış. İyi, güzel. Ama bizim tarihimizde hiç iyi modeller yok mu? Rol modeller yok mu? O zaman tarih şuuru da burada devreye giriyor. Yani benim çocuğuma bu şuuru kazandırmada da ben rol model olduğum gibi tarihteki rol modelleri de, figürleri de kullanabilmeliyim. Onların biyografilerini çocuklarımızla paylaşmalıyız. Aksi takdirde hani hep klişe olarak ifade edilir ama ben orada bir rol model sunamadığımda çocuğum sosyal medyada veya başka bir yerde görmüş olduğu rol modellerin peşi sıra maalesef kayıp gidiyor. Peki anlam dünyası, zihin dünyası nasıl şekilleniyor? Oradaki rol model nasıl düşünüyorsa o da öyle düşünüyor. Nasıl davranıyorsa o da öyle davranıyor. Nasıl giyiniyorsa o da öyle giyiniyor. Geçenlerde bir araştırma yapmıştık. Çocuklara biz YouTuber'lardan nasıl etkilendiklerini sormuştuk. Bir sorumuz da şöyleydi. İzlediğiniz YouTuber'lar anne babanızla olan iletişiminizi etkiliyor mu? Bir kız çocuğu demiş ki evet etkiliyor. Nasıl etkiliyor diye sorduk. Diyor ki ben babama diyorum ki baba bunun gibi giyinmek istiyorum. Babam diyor ki hayır onun gibi giyinemez. Hayır onun gibi giyineceğim. Saçım onun gibi olmalı. Yaşantım onun gibi olmalı. Ve bunu diyen çocuk ilkokul 3 veya 4. sınıf öğrencisi. Diyebilirsiniz ki İstanbul'un merkezinde işte bir büyük şehirde bu tür örnekleri, misalleri görmemiz mümkün. Ama geçen bununla ilgili bir öğretmen arkadaşım mezrada öğretmen ve en doğuda bir ilde öğretmen. Ben giderken çocukları da 3-4 tane çocuk var onları da alıp köye bırakıyorum. Sordum dedim ki büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? YouTuber olmak istiyorum. Neden? Havuzlu villaları var çünkü. Onu görüyor. Şimdi onu gördüğü zaman rol modelleri biz kendimiz müspet manadaki rol modelleri oraya koyamadığımızda hayat boşluk kabul etmez. Çocuk bu sefer tüm gördüğü mecralardaki modelleri kendisi için rol model almaya başlayacak ve bunun neticesinde de bazen çatışmalar da yaşayacağız. Bu niye önemli? Şunu da ifade edelim, diğer bir hususa geçelim. Çocukların öğrenmesindeki en önemli araçlardan veya yöntemlerden birisi taklit. Çocuk taklit ederek öğrenir. Anne babayı taklit ederek öğrenir. Televizyonda, YouTube'da, diğer platformlarda gördüğü kendince tırnak içinde kahramanları taklit ederek öğrenir. Dolayısıyla bizim de bu noktada dikkatli olup çocuğumuzun anlam dünyasını inşa ederken orada rol modelleri de özenli bir şekilde belirlememiz ve koymamız gerekiyor. Yani anlıyorum ki hocam yine aynayı kendimize tutup biz kendimiz düzgün olursak bizim gölgemiz de düzgün olacak demek ki. Yani iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına. Çünkü niye? Biz önce kendimizden başlamamız gerekiyor. Dördüncü maddemiz nedir hocam? Hocam 4. madde de overlockçu ayağınıza geldi mantığı. Yani nedir bu? Riski fırsata dönüştürme. Şimdi çoğu zaman biz çocuğumuza nasihat şeklinde bazı şeyleri ifade etmeye çalışıyoruz ama bunların dışında kendiliğinden gelişen yani spontane gelişen olaylar da bizim için çok iyi bir öğrenme fırsatı. Neden? Çocuk etkileşim içerisinde öğrenir. Bunu ifade etmiştik. Bu etkileşimde baktık ki yanlış bir davranış var. Yanlış bir şey var. Bu bir risktir. Doğru. Ama bu risk üzerinden çocuğumuzla bunu güzel bir şekilde aktarabilmemiz, paylaşabilmemiz gerekir. Geçen bir velimizin aktardığı şeyi ifade etmek istiyorum. 13 yaşındaki oğlu parkta oynarken arkadaşının dedikodusunu yapmış. Arkadaşı da ağlayarak kapıya geliyor, diyor ki sen başkalarının yanında beni mi çekiştirdin? Babası diyor ki ben o kadar sevindim ki böyle bir duruma. Biz dedik ya niye seviniyorsun? Bu sevinilecek bir durum değil. Hayır, ben sevindim. Niye sevindim? Onlar gittikten sonra çocuğumu çağırdım. Dedim ki bak oğlum, eğer sen insanların arkasından konuşursan başına gelecek olan şey budur. Başkasının arkasından konuşmayacaksın. Dedikodusunu yapmayacaksın. Üstelik hem gıybet, eğer yanlışsa, yalansa aynı zamanda iftira. Normalde
bile bunu çocuğa kazandırmaya çalışsanız, kitap okutalım, oturup konuşalım, karşılıklı konuşalım ama diğer taraftan baktığımızda bir fırsat yanlış bir şey ama bu yanlış üzerinden, bu problem üzerinden biz doğruyu inşa etmeye çalışmalıyız. Yani kervan yolda düzülüyor aslında değil mi hocam? Bir nevi ama burada planlamadığımız bir şey fakat durum bizi oraya götürdüyse bu riski fırsata dönüştürmeye gayret göstermeli ve onun üzerinden kırmadan, incitmeden doğruyu anlatmaya, aktarmaya çalışmalıyız. Dedik ki Batı dünyası bir kırılma yaşamıyor mu? Evet, Batı dünyası bir kırılma yaşıyor. O zaman bu kırılmalarda oradaki ahlaki ikilemleri, oradaki ahlaki problemleri çocuğun tabii gözünün içine sokacak şekilde değil. Ama en azından kendi kültürümüzü öne çıkaracak şekilde Batı'nın yozlaşmalarından veya işte örnek söylüyorum canı sıkılıyor filanca ülkeye saldırıyor. Canı sıkılıyor falanca ülkeye saldırıyor. Evet, savaş haberlerini çocuklarımıza izletmememiz lazım ama kendisi eğer duymuşsa bir şekilde veya haberdar olmuşsa en azından buradan yapılan işin ahlaki olmadığını, buradaki altta yatan değerin aslında güçlü olanın haklı olduğu mantığı ve bunun da yanlış olduğunu, olması gereken şeyin haklı olanın güçlü olması gerektiğini ifade ederek çocuğumuza kısa ve öz bir şekilde bunu ifade edebiliriz. Demek ki fırsatlar, o krizler aslında fırsata çevrilebilir. Çevrilebilir. Biraz sabırlı da olmamız gerekir mi hocam? Hocam sabır da bana göre yine o süzdüğüm şeyler içerisinde en önemli olan maddelerden birisi sabırlı olma. Şimdi çocuğu yetiştirmeye çalışırken hemen iyi olmasını bekliyoruz. Halbuki nasıl ki 1 yaşındaki bir çocuğun örneğin ağlaması, ağlama krizleri normalse, nasıl ki 4-5 yaşındaki bir çocuğun bize göre biz yalan olarak nitelendiriyoruz ama onun hayal gücünün yansıması normalse, nasıl ki ergenlik çağında kriz yaşayan bir gencin o krizinin atlatılacağını beklemek, ummak normalse o zaman biraz sabırlı olmamız lazım. Biz bir anda sihirli bir değnekle her şeyin olmasını bekliyoruz. Anne baba emek vermeli, umutlu olmalı ama sabırlı olmalı. Bakın geçen ilginç bir örnekle karşılaştım okuduğum bir eserden. Diyor ki bambu ağacının yetişmesi örneğini veriyor ve diyor ki bambu ağacı 6 hafta gibi kısa sürede 27 metreye ulaşıyor. Ancak hikaye sadece bu kadar değil. 5 yılın sonunda 6. yıla yaklaşırken 6 ayda veya 7 ayda. İlk yıl tohumu ekiyorsunuz, hiçbir şey yok. Fide yok. 2. yıl bir şey yok. 3. yıl bir şey yok. 4. yıl bir şey yok. 5. yıl daha yeni fide çıkıyor ve çıktığı gibi de 6 hafta içerisinde 27 metreye ulaşıyor. Şimdi bazı şeyler sabır gerektiriyor. Ama biz aile olarak maalesef çocuğumuza karşı sabırlı değiliz. Kimi zaman iş yerinde, kimi zaman trafikte, kimi zaman başka bir yerde biz aslında kendi enerjimizi tüketiyoruz. Sabrımızı tüketiyoruz. Eve geldiğimiz zaman aile efradımıza olumsuz bir şekilde bunu yansıtabiliyoruz. Geçen bir sosyal bilimcinin analizinde Batı'da diyor şiddet dışarıya doğrudur. Doğu kültüründe şiddet içe doğrudur. Yani biz dışarıya karşı aslında güvercin ama eve geldiğimiz zaman şahin kesiliyoruz. Sabırlı olmamız lazım. Dilde sabır, davranışta sabır, duyguda sabır. Yani o sınırları anne baba olarak öyle bir çizmemiz lazım ki bu sınırlar içerisinde biz mümkün olduğu kadar karşımızdakini de kırmadan hani dedik ya aileyi sürdürebilme adeta trafikte bir aracı yürütmeye benzetirsek burada da dikkatli olmamız gereken en önemli hususlardan birisinin de sabırlı olmak olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Çünkü bu konuda oldukça sabırsızız. Şimdi hocam aslında her çocuk bize boş bir CD olarak veriliyor. Biz onu aslında dosyalara atıyoruz değil mi içine? O dosyaları atarken demek ki 1. maddede önce şuurlanacağız, sonra şuur vereceğiz. 2. maddede ne yapacağız? Dengeli olacağız. O dengeleri koruyacağız. Daha sonra çocuklarımıza hüsnü misal olmamız gerekiyor ve az önce de söylediniz sabırlı olmak ve onlara karşı bazı zorluklarda işte çocuk eğer gıybet ettiyse bir şikayetçi geldiyse onu çekip iletişim halinde olup o aslında krizi bir fırsata çevirip çocuğumuzu aslında o cihette terbiye etmemiz gerekiyor. Son bir maddemiz kaldı. O neydi hocam? Evet, son maddemiz de şu. Çocuğumuza bir anlam dünyası inşa etmemiz lazım. Yani bir değer dünyası inşa etmemiz lazım. Çocuğumuzun kimliği değerlerle oluşur. Bu değer kültürden gelir, aileden gelir, inançtan gelir. Dolayısıyla burada çocuğumuza bir kimlik inşa etmemiz lazım. Bazen siz kimliği inşa etmeye çalıştığınızda dışarıdan müdahale gibi görünebilir. Diyelim ki çocuğumuza müdahale etmeyelim. Hani ben doğru bildiğim şeyleri aktarmayayım. Peki çocuk neye doğru diyecek, neye yanlış? Veya onun doğru olarak nitelendirdiği şeyler kimin doğruları? Ben burada çocuğumun zihin dünyasında eğer bu anlamları inşa edemezsem o zaman başka dedik ya hayat boşluk kabul etmez.
o zaman başka şeyler getirip çocuğumun bu dünyasını işgal edecektir. Bakın dolduracaktır demiyorum. İşgal edecektir. O zaman ne yapmamız lazım? Mesela en basitinden son günlerde benim en çok dikkatimi çeken hususlardan birisi. Biz hep seküler dünyada çocuklar iyi olsun, hoşgörülü olsun, sorumluluk alsın deyip değerler eğitimini böyle vermeye çalışıyoruz. Ama artık bahsettiğim kırılma noktalarında şunu da düşünmemiz lazım. Benim çocuğum kul hakkı denilen bir kavramı biliyor mu? Kul hakkı. Herkesin belki diline doladığı, herkesin bildiği ama günlük hayata geldiği zaman sanki böyle ülfet, kimsenin haberdar olmadığı gibi bir kavram. O zaman çocuğuma benim bunu örnekler üzerinden ifade etmem lazım. Yani bir apartman sakinleri ifade ediyorlar. Diyorlar ki bir çocuk şöyle yaramaz, böyle yaramaz, şurayı kırıyor, burayı dağıtıyor. Yani ben düşündüm. Dedim ki hakikaten yani bu çocuğa mesela biz hangi mesajı nasıl verebilmeliyiz? Bu çocuk orada bir şeyi yaptığı zaman onun neticesinde örneğin zarar gören bir site aracı veya araç gereci nihayetinde kimden çıkacak? Tüm sitedeki elemanlardan çıkacak. Bu kul hakkı değil mi? Siz ailede apartmanda otururken çocuk özgür olduğunu düşünerek istediğini yapabiliyor. Başkasını rahatsız ettiğinde bu kul hakkı değil mi? Dolayısıyla bunları da burada inşa etmemiz lazım. Hatta inanın bunun en çarpıcı örneği birkaç gün önce inşallah bir daha yaşamayız. Yaşamış olduğumuz o menfur okul hadisesi. Neydi oradaki olay? Çocuk kuldan utanmıyor. Allah'tan korkmuyor. Devletten korkmuyor. İşte askeri şeyden veya emniyet güçlerinden korkmuyor. O zaman bunu hangi güç zapt edecek? Hele hele vicdan ve merhamet de buna eşlik etmiyorsa o zaman bakın Allah muhafaza toplumun baş belası gibi bir duruma düşüyor. Hani olayın üzerinde orada ben bir hakim savcı değilim. Karar verecek noktada da değilim. Sadece oradan anladığımızı ve çocuklarımıza aktarabileceklerimizi bu şekilde anlayabileceğimizi ifade etmek için kullanıyorum. Yani biz çocuklarımızın anlam dünyasını inşa ederken ki en önemli sorunlarımızdan birisi de bu. Motivasyon yok. Niye? Hedef yok. Niye hedef yok? Çünkü onun bir devamı da oraya yükleyeceğimiz hiçbir anlam yok. Siz bir işi yapıyorsunuz. Sizi motive eden bir şey var. Nedir? Diyorsunuz ki Allah rızası için benim şunu yapmam lazım. Ama öbürü bunu yapmıyor. Niye? Maaşsa maaşı yetersiz görüyor veya başka bir sebepse bunu yetersiz görüyor. Vicdanen onu harekete geçirebilecek olan veya ona dur diyebilecek olan herhangi bir şey yok. Haliyle buradan düşündüğümüz zaman bizim çocuğumuza bir anlam dünyası inşa etmemiz lazım. Ona bu anlam dünyası içerisinde çeşitli hedefler vermemiz lazım. Dünyada başıboş olmadığını, bu dünyaya gelişinin bir gayesi olduğunu yine çocuğumuza öğretmemiz lazım. Şuura bağlayacak olursak bu konuda ben şuurlu olacağım ki kendi çocuklarımı da veya her aile kendi çocuğunu bu şekilde bilinçlendirebilsin, şuurlandırabilsin. Mesela etrafına baktığı zaman bir çiçeğin değerini takdir etmeyen, anne babanın almış olduğu oyuncağı veya almış olduğu bir nesnenin değerini takdir etmeyen mutlu olur mu? Olmaz. O zaman demek ki buradaki mutluluğun temel şeylerinden birisi de çocuklarımıza belli hedefler belirleme, anlam dünyası içerisinde onlara belli değerleri kazandırma ve bu değerleri yaparken de kainata, etrafına baktığında aslında en ufak şeylerden bile mutlu olabilmeyi sağlayabilecek şekilde bir tefekkür dünyasını da inşa etmemiz gerekiyor. Demek ki hocam biz çocuklarımıza bak biz hiçtik, taş olmadık, ağaç olmadık, hayvan olmadık. Bizi Evet. böyle bir insan şekline getiren bir Allah'ımız var. Ve biz bu dünyaya ne yaparım da o Allah'ım benden razı olur? Hangi hareketimi istemez, hangi hareketimi ister ve onu yapmam lazım diye. Demek ki o anlamı ona yükleyeceğiz değil mi? Biz bu dünyaya bizi yaratan zatı tanımaya, onu bilmeye ve onun sevgisini kazanmak için hal, tavır, hareket, konuşma ne varsa onu yapmamız gerekir diye bunu söylememiz gerekiyor değil Bu mi hocam? telkinatı yapmamız gerekir ve yine etkileşim içerisinde, yaşantı içerisinde, bazen oyunlaştırarak, bazen soru cevap tarzında. Ben bir ara gençlerle böyle bir araya gelmiştik. Mesela bir oyun oynadık onlarla. Oturduğumuz kanepe. Oyunda basit bir şey. Neden böyle oyunu? Neden böyle? Mesela şu masa burası niye böyle? Neden düz? Hemen çocuk düşünüyor. Evet neden düz? Onun bir hikmetini anlamaya çalışıyor. Altta ayaklar var. Neden böyle? Burada şu var. Neden böyle? O zaman bir hemen baktık ki aslında sürekli oturduğumuz kanepenin birçok boyutuna hiç dikkat etmemişiz. Çok basit bir şey. Hemen buradan intikal. Yani eğer burada bir usta varsa bu kanepeyi ergonomi mühendisliği deniliyor. Yani senin yapına uygun bir şekilde onu üretmişse o zaman şu kainata baktığımızda bunlar gayesiz mi? Bunlar hikmetsiz mi? O
zaman neden böyle dediğimiz zaman bakın hikmete doğru bizi götürüyor. Bu ve buna benzer çocuklarımızın zihin dünyasını bizler eğer meşgul etmezsek, işba etmezsek maalesef işgal edecek çok kişiler çıkacaktır. Hocam programımızın sonunda benim çok sevdiğim bir öğretmenim var, Sabri Türeten. Bize hep şu eğitimi verirdi. Ailede huzuru yakalamak istiyorsanız hürmeti öğreneceksiniz. Hürmet. Ben o çocuğa bakarken bunu Allah bana hediye etti. O çocuğuma Allah için hürmet etmeyi, aileme, eşime bu bana Allah'ın bir hediyesi diye o cihette Allah için hürmet etmeyi, çevremdeki herkese onlar da Allah'ın bana bir hediyesi diye o hürmet gözbebeğiyle bakarsak birçok problem çözülmüş olur mu hocam? Birçok problem çözülebilir. Sadece şöyle bir detayı da burada eklemek lazım. Hani biz en başta aspirin öğütler dedik ya. Eğer bizi aşan, yani burada bizim çözemediğimiz, bizim altından çıkamadığımız problem durumlarının olduğunu da görürsek o zaman profesyonel desteklere de başvurmamız gerekebilir. Bunu anne baba nasıl anlar? Bir çocuğun hastaneye ne zaman götürmesi gerektiğini bilir aslında. Yani basit bir ateşte götürmez ama ateş düşmüyorsa hastaneye gitmesi gerektiğini bilir. Ateşi bir türlü düşmüyorsa hastaneye götürmesi gerektiğini bilir. Haliyle evet, buradaki ifade edilen manalar genel çerçeveler içerisinde sevgi, saygı, hürmet, vicdan, sorumluluk, bunlar değer inşası noktasında çocuklarımıza vereceğiz. Vermeye gayret göstereceğiz ama içinden çıkamadığımız, gerçekten tamamen çaresiz kaldığımız durumlarda genel formüller yerine birebir uzmanına başvurarak, ki bunlar en temel düzeyde okulun rehber öğretmenleri olabilir. Zaten onlar gerekli görürse sonraki aşamalara yönlendirir. Orada bizi aşan olaylarda mutlaka uzmanına sormamız gerekiyor ki bazen bizim ıskaladığımız şuur noktasında bizim bilgi hazinemiz içerisinde olmayan belki ufak bir dokunuş oradaki birçok şeyi de düzeltmeye vesile olabilir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Zahmet ettiniz, geldiniz, vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Hocamın söylediklerinden 5 şey öğrendim ki önce şuurlu olacağım ta ki çocuğuma şuur verebileyim. Sonra dengeli olmam gerektiğini, ölçülü olmam gerektiğini öğretti bize ve hüsnü misal olacağım. Üçüncü önemli madde, ben kendim düzelmeden çocuğumu nasıl düzeltebilirim ve sabırlı olmak, her zorlukta, her krizde bir fırsata döndürmenin bize misallerini öğretti. Beşinci olarak çok önemli bir şey söyledi ki anlam. Bizim hayatımızda en önemli nokta olan bizim Rabbimizi tanımak ve onun için ne yapmam gerekiyor ve yasaklarından da kaçmam lazım. 24 saat annem, babam, polis benim yanımda olmayabilir ama o anlamı yükleyebildiysek çocuklarımıza onlar onun rızası için ve onun yasaklarından kaçmayı da o anlam boyutuyla öğrenmiş olacaklar. Bu çok önemli. Hap gibi olan 5 maddeyi öğrendik ve bunu en güzel şekilde yapabilme temennisiyle hoşça kalın. Bu video hoşuna gittiyse ve eğer hala MyRahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.